no safety or surprise the end. Sanılanın aksine bilimi sevmiyor, onu sevmeye zorla koşullandırılıyoruz. Biliyorsunuz nerede bilimsel veya teknik gelişme yaşansa Pavlov'un köpeği misali ağzımızın suyu akıyor. Söz konusu gelişmenin tadına tuzuna bakmadan indiriyoruz mideye. Size bilime duyduğumuz bu ilginin kendi çıkarından başkasını düşünmeyen baronlarca onlara bağımlı olmamız için bize zorla yutturulan hapların bir neticesi olduğunu söylesem, videoyu sonuna kadar izlediğinizde bir insan değil de yalnızca bir araç olduğunuzu anlayacaksınız. Videoya geçmeden önce beğenip yorum yapmayı, bilhassa abone olmayı unutmayın lütfen. Başlayalım. Dikkat ederseniz bilimsel gelişmelerde sadece olumlu taraflar sokuluyor gözümüze. Zarar veren kısmı konuşan ya da düşünen neredeyse kimse yok. Bir şey yok. Panikleme. 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 Bir şeyin yok. Bir şeyin yok. Bir şeyin yok. Panikleme. Panik yok. Tabi hangi tüccar reklamında ürününün olumsuz yönlerinden bahseder ki? 10 tane zararı, 1 tane faydası olan malını öyle bir illüzyonla pazarlar ki adeta kendinizi bırakırsınız kollarına. Mesela şu illüzyona bakın. Dünyada yaşamı sağladık da Mars'ta yaşam olabilecek mi diye heyecanlanıyoruz. Şimdilerde de Elon Musk'ın insan beynine çip takma gelişmesi gündemde. Ben böyle bir şeyin yaygınlık kazandığında olabilecekleri düşününce tüylerim ürperiyor. Zaten makinelere bağlı olan beynimiz eleştirel düşünmeyi iyice yitirdiği için aydın denilen insanlar bile aman ne güzel, yok hatıraları yeniden izleyeceğiz, efendim dil öğreneceğiz gibi yalnızca olumlu olacak yönleri görüp dil öğrenmekle kazanılacak faydanın 10 katı zarar verecek açılardan bakmıyorlar bile. Kurban filminden şu alıntıya kulak verin. İnsan hep başkalarına karşı savundu kendini. Başka insanlara, doğaya karşı. Durmadan doğaya karşı güç kullandı. Sonuç güce, şiddete, korkuya ve bağımlılığa dayanan bir uygarlıktan başka bir şey değil. Teknik ilerleme dediğimiz şeyin bize getirdiği tek şey konfor oldu. Bir tür hayat standardı. Ve bir de gücü korumak için gereken şiddet araçları. Vahşiler gibiyiz. Mikroskobu job gibi kullanıyoruz. Hayır, yanlış. Vahşiler maneviyata daha çok önem veriyor. Önemli bir bilimsel buluş mu yaptık? Onu hemen kötülüğe alet ederiz. Hayat standartlarına gelince bir zamanlar bilge bir kişi gerekli olmayan şey günahtır demişti. Ve eğer bu doğruysa uygarlığımız baştan aşağıya günah üzerine kurulmuş demektir. Korkunç bir uyumsuzluk edindik. Maddi ve manevi gelişimimiz arasında bir dengesizlik söz konusu. Neden böyle oluyor peki? Bir önceki videoda bahsetmiştik ama yine değinelim. İnsanlar ruhsal gelişme diye bir şeyi unuttuğu için, hatta bırakın unutmayı, bu tür uğraşlara giren biri dalga konusu olduğu için eşyalarda arıyor olduk mutluluğu. Ama size Nietzsche'den bir sır vereyim. Başkasıyla gelen mutluluk başkasıyla gider. Düşünsenize, adamın mutluluğu eşyaya bağlı, kendisine değil. Asıl haline gülünecek olan odur. Bu aletler yokken ne yapıyorduk diyorlar. Bir de sanki matah bir şey yapıyormuş gibi. Bu aletler yokken ne yapıyorduk ya? Şu anda ne yapıyorsun? Bak, Bahattin dayımı büyütüyorum. İnsanlar en temelde inanç ile yaşar. İlla dini bir inanç olarak düşünmeyin bunu. Her insanın manevi gelişmesi din ile sağlanacak diye bir şey yok. Yazdığı kitabın birilerine fayda sağlayacağına inanç, kendi yaşamının anlamına inanç, insanlığın değerine inanç, sevgiye inanç, dostluğa inanç vesaire. Bu temeller olmayınca ne olur söyleyeyim. İstisnalar bir yana her yerde katiller, tecavüzcüler, dolandırıcılar olur. Bir katili anlamaya çalışın mesela. Anlayış gösterin demiyorum, anlamaya çalışın. Adamın insanlık adına tutunacak bir inancı olmadığı için ya da enerjisini sarf edebileceği sanat gibi insani bir yola sevk edilmediği için tıpkı bir hayvan gibi tamamen duygularının tesirinde hareket ediyor işte. Korkuyorsa saldırıyor, öfkeleniyorsa saldırıyor, istiyorsa saldırıyor. Vahşi bir hayvan gibi. Bu adam gücünü nereye harcayacak ya da ne tutacak bu adamı? Akıllı telefonlar mı? Mars'a gönderilen uzay mekiği mi? Google gözlükleri mi? Ne? Hiçbiri. Bu adamı yalnızca insani bir inanç tutar. Ve kimi insan bu insaniyete felsefe ile, kimi sanat ile, kimi bilim, kimi din ile ulaşır. Ancak az önce bahsettiğimiz üzere maddi ve manevi gelişimimiz arasında müthiş bir dengesizlik söz konusu. Nietzsche şöyle der: İnsanlığı 4 temel ayakta tutar. Felsefe, sanat, bilim ve din. Evet, din. Bu dördü insan olmak çatısı altında
birbirine zincir vurmadan bir arada yaşamayı becerirse insanlık ilerler. Yani insanlar harcanıp gitmeden kendi potansiyellerini açığa çıkarıp insanca yaşamayı başarırlar. Ama biz ne yapıyoruz? Yalnızca birini, mesela dini, tek değer sayıp diğer her şeyi ona göre yargılıyoruz. Sonra geldi çıkışın içinden. Dini bilimin ya da bilimi dinin veya felsefeyi sanatın süzgecine sokmak, 44 numara bir ayak, 40 numara ayakkabıya uymuyor diye parmakları kesmeye benzer. Sonra neden ayakta duramıyor bu insanoğlu? Nasıl dursun? Daha sapla samanı ayırt edemiyor ki. Ne diyecektim? Laflar girecek birbirine. Ne diyordu? En sevdiğim şarkıcı Serdar Ortaçgil, en sevdiğim at Kara Murat, en sevdiğim Kürt Madonna. Bir olmadı. Bir başka hata, insanı yalnızca bilimle anlamaya çalışıyoruz. Ne anlarsın yalnızca bilimle bakarsan? Haz veren şeylere yönelen ve acı veren şeylerden kaçan bir canlı olduğunu, o kadar. Mesela erdemi, saygıyı, özgürlüğü, iyi devlet yönetmek gibi konuları falan ne yapacağız? Yok bende o yok o. Faydacı anlayışın hakim olmasıyla birlikte yalnızca bilimsel bilgi var, gerisi tırt dendi. Göreceli olduğu öğretildi. Dünü bile unutan insan tarih falan bilmediği için sanıyor ki zaten hep sadece bilimin verileri bilgi sayılırdı. Estetiğe, felsefeye dair söylenen şeyler ise bilgi değil de işte öyle laf olsun diye söylenmiş. Hey Allah'ım. Böylece insanı anlamaya çalışırken sadece bilimin verileri bilgi diye kabul edildiği için insanın sadece faydacı biyolojik yanını gördük. İnsan bundan ibarettir dedik. O zaman herkes sadece kendi için yaşamalı, kendi faydasını gözetmeli diye de tüy diktik. Sonra yine bireysel yararımız için, götü sağlam almak için yani, kurt sürüleri gibi gruplar oluşturduk ve grubumuzdan olmayan herkesi ve her şeyi tehdit olarak algıladık. Ve birbirimizi yedik de yedik. Gerçekten vahşiler gibiyiz. Neyse sakinim. Elon Musk'ın projesine gelirsek şu korkuyu da trajikomik buluyorum. Şu beyinlerimiz birilerinin çıkarları doğrultusunda kontrol altına alınır korkusu. Komik çünkü beyinlerimiz zaten birilerinin çıkarları doğrultusunda denetim altında değil mi? Şu alıntıyı dinleyin bir de. Kendinize kontrolün sizde olduğunu mu söylüyorsunuz? Elektrik kesintisi, bilgisayar çökmesi, arabanın çalışmaması, telefonun çalmaması korkusuyla yaşıyorsunuz. Bunun olmaması için hayatınızı ve toplumu düzenliyorsunuz. Her şey onların ihtiyaçları etrafında dönüyor, sizin değil. Sinyal veriyorlar, zıplıyorsunuz. Ses veriyorlar, cevap veriyorsunuz. Kendinize sorun, kontrol gerçekten kimde? Sizde mi yoksa onlarda mı? Düşünsenize yaşamadığınız, dikkat edin, sizin yaşamadığınız bir hayatın acısını çekiyorsunuz. Yaşamadığınız bir hayatın acısını çekiyorsunuz. Eskiden insanların makineleşmesinden kaygılanırdı. Şimdi insanların kendisi makine olmak istiyor. Makine olmak isteyen insan. İşte bu yüzden de trajik. Transhümanizmmiş. Hümanizmi çözdük de transa kaldı. Matrix filmindeki gibi insanlar önce kurgulanmış, tamamen kontrol altına alınmış bir sahte dünyanın cazibelerine açıyor gözlerini. Ancak Neo gibi bazıları bulunduğu dünyanın sahte olduğuna, ona bak bu değerli, ona sahip olmaya çalış gibi öğretilerin sadece kendisini eşya yapmak isteyen baronlara hizmet eden fikirler olduğunu fark edip eleştirel düşünmeyi öğrenerek gerçek yaşama ayak basıyor. Evet, bu geçiş her zaman zor olmuştur. Zira o zamana kadar kıymetli olduğunu sandığınız her şeyin bir yalandan ibaret olduğunu görürsünüz. Tutunacak bir dalınız kalmaz ve düşersiniz. Bu canınızı hayli yakar ve toparlanmak zaman alır. Ama Dostoyevski'nin şu sorusunun cevabı sizin için bellidir artık. Kolay elde edilmiş bir saadet mi yoksa insanı yücelten bir ıstırap mı daha iyidir? İşte o ağzımızın suyu akan bilimsel gelişmelerden biri olan Elon Musk'ın insan beynine çip takma projesi yaygınlık kazandığında manevi gelişmeyi unutmuş kan emicilerin sahibi olduğu bu dünyada korkarım eleştirel düşünüp insanlığın değerini omuzlarında taşıyan Neo gibi 3-5 kişi de yok olup gitmeye zorlanacak. Ve bunu ne kadar da faydalı diyerek yapacak. Tabii pratik faydası olsun olmasın bilmek güzeldir. İnsan doğası gereği bilmek ister zaten. Öte yandan fiziksel sorunlara karşın robotik kollar üretmek veya internet ile iletişimi hızlıca sağlamak ve benzeri şeyler de güzeldir. Ama soru şu. Kara delikleri, CERN deneylerini, Tesla'nın projelerini vesaire konuştuğumuz ve öğrettiğimiz kadar insan olmayı da öğretmeye çalıştık mı insanlara? Yoksa insan olmayı zaten herkes bilir ya da görecelidir, öğretecek bir şey yoktur gibi aptallıklar içine mi düştük? Mutluluk nedir diyorsun? Mutluluk içimizde diyor. Dünya barışı içimizde, hepsi içimizde.
Baba 400'ü verdik, KDV içinde. Örneğin bir baba çocuğuna bilgisayar almakla babalık yaptım sanıyor. Çocuğun eline düzgün kullanılırsa ilaç, kullanılmazsa zehir olacak bir şey bırakıyor. Peki bilin bakalım çocuk onu nasıl kullanıyor? Tahmin etmek zor değil. Ama herkes özgürdü değil mi? Kimse kimseye karışamazdı. Herkes kendi eğrisini doğrusunu zaten görebilirdi değil mi? Bir baba zararlı şeylere karşın kale gibi sağlam dururdu değil mi? Belli oluyor canım. O ne? Kale gibi maşallah. Sonuç olarak insani yönlerimizi keşfedip ruhsal bir gelişme sağlamadıkça, yani bu bahsettiğim 4 temel bireysel yararın ötesinde insan olmak çatısı altında birleşmedikçe, Tarkovski'nin dediği gibi mikroskobu bir silah gibi kullanırız. Felsefeyi retorik için, sanatı para için, dini istismar etmek için kullanırız. Dolayısıyla en az bilime gösterilen ilgi ve gelişmeler kadar felsefeler, sanatlar ve dinler ile de bizi salt hayvan olmaktan çıkarıp insanı insan yapan yönlerimize de ilgi duyup geliştirmeye çabalamak zorundayız. Bu 4 temelin birbirine zincir vurmadan insan olmak çatısı altında birleşmesi gerektiğini unutmayarak. Ve size bir bakıma söylemekten icap duyduğum şu hatırlatmayı yapayım. İnsansal meselelerde, insan olmak gibi konularda bilgi var, doğru var. Vallahi var. Biraz etik üzerine yazılmış kitaplara bakarsanız görürsünüz. Farklı açılardan farklı yönlerimizin bilgisine ulaşıldığını görürsünüz. Bu farklı açılardan farklı bilgilere erişmenin nihai hedefi sentez yapmaktır. Birleştirip ilerlemektir. Ki böylece insani yaşamı canlı tutmaktır yani. İnsan olmanın oksijenidir bu farklı yönlerin bilgisine varmak. Ama göreceli tuzağına düşünce hedef ne oluyor biliyor musunuz? Sadece tartışmak, kavga etmek, tartışmak için tartışmak. O sayısız programlardaki gibi 5 saat bir konuyu tartışıp hiçbir neticeye varamadan olaysız dağılmak. Böyle olunca da bir kof ve kısır döngüde dönüp duruyoruz. İşlenmeyen demir paslanır misali nefes alamıyor, ölüyoruz. İnsan olmak için güç bulamıyoruz ki. Geriye ne kalıyor? Hayvan olmak. Neyse sakinim. Ne yazık ki entelektüel sayılan insanlar bile aynı tuzaktalar. Entelektüelliği 3-5 kitap okuyup ezberlemek sandıkları için. Onlara da bu ezbere mantık ezberletilmiş ve dayatılmış. Ama asıl olan eleştirel düşünmeyi öğrenebilmektir. Ancak bizim millet uçlarda yaşamayı pek sevdiği için eleştireceğim diye her şeyin cılkını çıkarıyor. Adamla aynı şeyi dile getiriyorsun, yine bir şekilde sana karşı çıkıyor. Bana adam diyemezsiniz. Ne diyeceğim? Ya milletvekili adam değil mi? Evet, sınırlar çizmek gerekir ama her konuda olmasa da çoğu konuda en az bir kapıyı açık bırakarak. Böylece o aralık görülemeyen şeyleri görmemizi veya göremeyen insanları başka bir yoldan doğruya ulaştırmayı sağlar. Herkes aynı şekilde öğrenmiyor sonuçta. Ama tabii kişisel yararından başka bir şey bilmeyen insanların işine gelmez bu eleştirel bakışı öğretmek. Türkiye eğitim sisteminde, ona da bir eğitim ve sistem denirse, felsefe derslerinin pek az verilmesi tesadüf değil herhalde. Dershane patronu bakanların işine gelmeyen, çıkarlarını tehdit eden bir şeyler olsa gerek. Bir başka videoda da eğitim sistemini konuşmak üzere. Şimdilik olaysız dağılalım. Sisyphos sizinle olsun. Beğenip yorum yapmayı, bilhassa abone olmayı unutmayın lütfen. Bizi Patreon üzerinden desteklemek isterseniz link açıklama kısmında. This is